Bozukkale'nin girişi. Bozukkale gerçekten çok korunaklı bir koy. Sol taraftaki burunun üzerinde bir kale var. O yüzden kullanılır Bozukkale. Orada bağlanabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir restoran var. İçeride birkaç yer daha var başka bağlanabileceğiniz yerler. Ama biz Alarga'da kalmayı tercih edeceğiz. Bozukkale'de az önce güneşi batırdık. Demirimizi en iç noktaya attık. Burada bir tesis var. Tesisin adını bilmiyorum ama öğrenirim, yazarım. Önünde bayağı bir tekne bağlı. Biz çok yakında Alarga'dayız. Burası Bozukkale'nin girişi. Burnun üstünde kale var. Eski Bizans yapısı bir kale. Bozukkale ismi oradan geliyor. Tamamen korunaklı bir koy. Ve burası da batı taraf. Güneşin battığı yer. Bugün güzel bir ay var. 2 gün sonra dolunay olacak. Uzaktan bir eşek anırması sesi geliyor. 2 Haziran sabah saat 7.30. Bozukkale'den demirimizi aldık. Bugün istikamet artık Yunanistan'ın adalarından birisi olan Simi. Bozukkale'deki Ali Baba'nın tesisini görüyorsunuz. Simi'ye böyle bir havada gidiyoruz. Çok eğlenceli. Yunan adaları arasında her gün feribot seferleri var. Gördüğünüz gibi bir tanesi yanımızdan geçmekte. Bu arada yağmur yağmaya devam ediyor. Ana limandan, Simi'nin asıl limanından bir önceki koy, bir güneyinde kalan koy, Pedi koyu. Buranın metnini çok duyduk. Bugün önce tabii ana limana gitmemiz gerekiyor giriş yapmak için. Daha sonra mutlaka gelip burayı da göreceğiz. Burası Pedi'nin girişi. Hemen şu burnun arkasından da ana limana giriş var. Biz şimdi giriş işlemlerimizi yapmak için ana limana gidiyoruz. Saat Kulesi'nin orada Kostas'la buluşacağız. Giriş işlemlerimizi yapacağız. Simi'ye yaklaşıyoruz. Yarım saat sonra muhtemelen bağlanmış olacağız gümrük işlemlerimiz için. Yunanistan'ın Positanosu, Simi adası. Amalfi kıyılarındaki Positano bölgesinin rengarenk evlerine benzetiliyormuş burası. Yunanistan'da genellikle küçük adalarda mazot alınacak yerle ilgili sıkıntı olduğu söyleniyor. Alınan mazotun kalitesinin kötü olduğu, motorda filtrelerde tıkanıklığa sebep olduğu söyleniyor. Fakat buradaki benzin istasyonu gayet istasyon. Önünde yanaşma alanı da var. Buradan herhalde alınabilirmiş gibi geldi bana. Rengarenk evleriyle Simi. Tam karşımızda Saat Kulesi var. Gümrük işlemlerini yapmak için Saat Kulesi'nin altındaki iskeleye yanaşacağız. Saat Kulesi aynı zamanda Simi halkının buluşma noktasıymış. Pedi koyuna gidip oraya demirimizi alacağız ve geceyi muhtemelen orada geçireceğiz. Pedi koyunun girişi. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Pedi'ye eğer geceliğin giriş çıkış yapılacaksa ortadaki kayalığa çok dikkat etmek lazım. Badem'i teknede bıraktık. Pedi'den ana merkeze kadar bir yarım saatlik yolumuz var. Yürüyeceğiz bugün de.
telefon kartı işimizi halletmeye çalışacağız. SIM'i de Kozmote ya da Vodafone'un kendi dükkanı yok. O yüzden telefoncu da astronomik bir rakam istiyor sim kart için. SIM'ye gelecek olanlar için aklınızda olsun. Sim kart bayağı 3 misli falan daha pahalı. Ama adada restoranlarda Wi-Fi var. Onlara bağlanabilirsiniz. Türk hattı da belli yerlerden çekiyor ama biraz sıkıntılı. Çok randıman alamayabiliyorsunuz. Bakalım kart işimizi halledebilecek miyiz? Görüşürüz. Güzel karı, padişah güzel kuçu, bu da süngerci baba. Stathis Hatsis 1878 ve 1936 yılları arasında yaşamış. 88 metreye nefesle daldığı ve bu dalışı da 3 dakika 58 saniyede yaptığı söyleniyor. Bir İtalyan savaş gemisinin çapasını zincire takmış. O yüzden de bir kahraman. Bu çapa ve bağlantısı olmayan demir de Stathis'in yaptığı işi anlatıyor. Çapa ve demirle Stathis'in heykeli bir aradalar. İlk yemeğimizi Taverna Oharis'te yiyoruz. Siparişlerimizi verdik. Yemeklerin gelmesini bekliyoruz. Acıktık. Ve yemeklerimiz geldiği çekmeden evvel unuttuğumuz için yemeye başladık. Her zamanki gibi. Afiyet olsun aşkım. Adanın yeni merkezinden eski merkezine doğru gidiyoruz. Bunlar da yalıları, denize sıfır. Sim'den bir sonraki plaj. Haziran 3 olmasına rağmen havalar iyi gitmediği için hala boş. Ve neşe geliyor. Her yerde çiçekler. Limanın girişi şurası. Yerler mozaik taş kaplı, son derece keyifli. Kilisenin manzarası, tek kelimeyle muhteşem. Sanırım gemicilere hitafen
kilisenin bahçesinde kocaman bir gemi direği var. Belki de denizcilerin parasıyla yapıldı bu kilise. O yüzden bahçesinde böyle bir kocaman gemi direği bulunuyor. Tertemiz, pırıl pırıl. Bu da kilisenin çanı. Simi çok güzel. Mutlaka gelin görün. Yunanca adı Simi, bizdeki adı Sömbeki olan bu şirin ada, Ege Denizi ile Akdeniz'in buluştuğu yerde, küçük ancak arkeolojik aynı zamanda da mimari güzelliklere sahip bir adadır. Coğrafi olarak 12 adalar zincirine dahil olan ada, Datça limanına 8 kilometre, Bozburun limanına ise 6,5 kilometre uzaklıktadır. Rodos ile uzaklığı ise 41 kilometredir. 14. yüzyıla kadar ada hakkında çok az şey bilinir. Fakat arkeolojik kanıtlar adada sürekli bir hayat olduğuna işaret eder. Roma İmparatorluğu ve daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun parçası olan ada, 1373'te St. John Şövalyelerinin idaresine girmiştir. Rodos Şövalyelerinin 213 yıl süren hakimiyetinin ardından Osmanlı'nın 21 Aralık 1522'de Rodos'u fethetmesiyle ada Osmanlı hakimiyetine girer. Osmanlı'nın hakimiyetinde ada en parlak ve refah dönemini yaşamıştır. Osmanlı, ada halkından yıllık bir vergi alıp halka ticarette imtiyazlar ve koruma sağlamıştır. Bu sayede adalılar süngerlerini Avrupa'nın tüm limanlarına rahatlıkla ulaştırıp ciddi bir zenginliğe kavuşmuştur. Ada 1522'den 1912 yılına kadar 4 asır boyunca Menteşe Adaları adı altında Türk hakimiyetinde kalmıştır. 12 adalarla birlikte 20. yüzyılda pek çok kez el değiştirmiştir. 1912 yılında İtalyanlarca işgal edilmiştir. Bu tarihten sonra ada halkı Osmanlı'nın vermiş olduğu tüm imtiyazları kaybeder ve ada için gerileme dönemi başlar. Ada 1923'te İtalyanlara bırakılır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bir ara Almanlar adayı kontrol altına almıştır ki adaya ayak basmadan önce adanın %30'unun Almanlar tarafından bombalandığı söylenmektedir. Savaş sonrası İngilizlerin eline geçer ve nihayet 1948 yılında imzalanan bir anlaşmayla Yunanistan'a devredilir. Yakın zamanda ada turistler için bir cennet haline gelmiş ve Avrupalı yerleşimcilerin akınına uğramıştır. Ada halkının büyük bir kısmı yeni yerleşimciler tarafından satın alınan neoklasik evlerini bırakarak adayı terk etmiştir. Bizim adayı ziyaret ettiğimiz 2023 Haziran ayı başında adada birçok satılık ev vardı ve turist sayısı azımsanamayacak kadar çoktu. Adanın ana kasabası kuzeydoğu sahilindeki Simi'dir. Adanın nüfusu yaklaşık 2500 kişi olarak biliniyor ki bu sayı ada Osmanlı hakimiyetindeyken 22.000'e kadar çıkmıştır. Halkın çoğunluğu balıkçılık, ticaret ve turizmle uğraşmaktadır. Sünger avcılığı turizm sebebiyle halen devam etmektedir. Adayı gezerken bu dükkanlara rastlamanız çok mümkün. Merdivenler, merdivenler, merdivenler. Bitmeyen merdivenler. Eğer bizim gibi Pedi'de kalıp limana inmek istiyorsanız bu merdivenleri bir gelip bir de geri dönmeniz lazım. Çok merdiven. Mola anında Simi'nin güzel kapılarından birisinin önünde neşe. Günaydın karıcığım. Nasıl, keyifli mi burası? Güzel, güneş doğsun diye bekledim ama. Güneş de yine şeyin tepesinden doğacak herhalde. Pedi'de sabah. Güneş doğdu mu doğmadı mı henüz bilemiyoruz. Muhtemelen sağ taraftaki dağın arkasından çıkacak yine. Sabah saat 6. Pedi'yi çok sevdik. Hatta Neşe dönüş yolunda yine uğrasak mı acaba diyor. Pedi'yi terk ediyoruz. Pedi koyunun güney kıyısını takip ettiğimizde çıkar çıkmaz hemen böyle bir tesis var. Çevresinde hiçbir şey yok. Muhtemelen son derece sessiz, sakindir. Denizin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen burası da az evvel çıkış yaptığımız Pedi.
Hadi'nin çıkışı. Dimdik dağlar. Badem her zaman gibi yapışta. Neşe Yunanca çalışıyor. Aferin Neşe. Neşe gibi oldu. St. George Bay. İzlediğimiz videolardan anladığımız kadarıyla denizi çok güzel. Ama bizim daha henüz denize girme sıcaklığına ulaştığını düşünmüyoruz. O yüzden girmeyi düşünmüyoruz. İçeride yıkık bir manastır varmış. Burası Akafalatis koyuymuş. Şimdi burnu döndüğümüz zaman göreceğiz bakalım nasıl, neye benziyor. Haziran ayında olmamıza rağmen bugün Haziran'ın 4'ü. Daha ilk kez güneşli bir güne uyandığımızı söyleyebilirim. Genellikle havalar soğuk gidiyor, kapalı, yağmurlu. Deniz suyu sıcaklığı bizim denize gireceğimiz kadar yükselmiş değil. O yüzden hiç denize girmek niyetiyle buralara girmiyoruz. Zaten şu anda gittiğimiz asıl buranın önemli manastırının olduğu koya doğru gidiyoruz ve orada demirleyeceğiz. Eğer orada deniz güzel olursa belki bugün sezonu açabiliriz. Gördüğünüz gibi burası oldukça geniş bir kumsal. Daha doğrusu kumsal mı bilemiyorum. Belki taşlıktır, çakıl taşlıktır. Ama sessiz, sakin, herkesten uzakta bir plaj. Simi'nin en güney noktasından geçiyoruz. Hemen karşısında da küçücük bir ada var. Burnu döndükten sonra sancağa döneceğiz. Batıya bakan tarafında bir koyun içerisine gireceğiz ve orada St. Mikael Manastırı'na gideceğiz. Manastırın olduğu koya demir atacağız. Adanın batı kısmına geçince, adanın rüzgar üstü yönüne geçtiğimiz için deniz birazcık karıştı gördüğünüz gibi. Aslında rüzgar yok ama geceden kalma veya dünden kalma koyu dalgalar adalar arasında kıyılara çarpa çarpa yön değiştirdikleri için karmaşık bir hal alıyor. Ve gördüğünüz gibi sallana sallana St. Mikael Manastırı'na doğru gidiyoruz. Bu burnu döndükten sonra herhalde biraz daha rahat edeceğiz. Manastırın olduğu koya giriş yapıyoruz yavaş yavaş. Şurada tam tepede, önümüzdeki burnun tepesinde bir yel değirmeni var. Fakat güneş öyle bir arka ışık yapıyor ki şu anda öyle bir yansıma yapıyor ki kayıtta çıkabilecek mi çok emin değilim. Ve içerisi görünmeye başladı. Bayağı tesisler falan da var anlaşılan. Evet, manastırın kulesi göründü. İşte böyle bir yer. Şimdi içeride kendimize demir atacak güzel bir yer arayacağız. Gördüğünüz gibi içerisi dümdüz. En ufak bir dalga yok. Mis gibi. Haydi gidip kendimize demir atmaya bir yer bulalım. Uzaktan bir ayin sesi geliyor. Güneş batarken buralar daha güzel görünecek eminim ki şu anda doğu yönünden yükselmekte olan güneş arka ışık yaptığı için az evvel bahsettiğim yel değirmeni. Geldik tam Mikael Manastırı'nın önüne demirimizi attık. İçeriden az evvel bir ayin sesi geliyordu. Bugün günlerden pazar. Pazar ayini var muhtemelen. Biz de şimdi botumuza atlayıp gider bir bakarız ne oluyor ne bitiyor.
tanımayan keçiler. Aman! Ops, düştü. Zavallı araba. Demek ki ağaç altına park etmiyoruz. Keçilerin olduğu bölgede ağaç altına park edilmiyor. İnanılmaz. Simi, 4 Haziran sabah saat 7.30 civarı. Dümen suyumuzda kalıyor.